Efendim günaydın herkese. Kaliteli bir sabahtan, ikinci günden Doğu Timur'un yeni bölümünden hepinize merhabalar. Şu an evlerinize başkent Dili'den misafir oluyorum. Bir önceki bölümde biliyorsunuz ki Doğu Timur Dili'nin yerel hayatını, ekonomisini ve güncel durumunu inceledik. Bu bölümde ise böyle spontane gelişecek biraz. Gezeceğiz, solacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Ekiple birlikte şu an kahvaltıya geldik. Videoya geçelim. Video geçmeden önce bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Aytalala prodüksiyon farkıyla yeni bölüm Doğu Timur gezisi başlıyor. Kahvaltıya geldik. Sahilde bir yer burası. Sezer. Günaydın baba. Günaydın kardeşim. Kastave'ye geldik. Dedik ki burada Avustralyalı genç kardeşlerimiz olur vesaire ama yani buraya emeklileri geliyor galiba. Yine bulamadık. Ama mekan güzel. Evet, güzel yiyecek şeyler de var. Avustralya beef falan var, steakler metekler. Oh, ben bir steak sallarım şimdi burada abi. Hello, bom dia. Todo bien? Está bien, todo bien. Obrigado. Mekan böyle. Ekip oturdu yine. Aylin. Beyler, Aylin. ben bir menünün dışında ekstra bir şey sorayım mı? Yaptırabilir miyiz? Varsa bir şansımı deneyim. Ayhan abi günaydın. Günaydın kardeşim, hakkı bulur. Herkes öyle yazmış. Hakkı Bulut'a benziyor. Evet. Ankaralı Turgut'a benziyor. Karalı Turgut'a çok özür Nasılsın abi? İyiyim, sağ ol kardeşim. Sizlerle beraberim, daha iyiyim. Kralsın abi. Bugün ikinci günümüz. Bugün neler yapacağız Ayhan abi? Abi bugün neler yapacağız? Önce bir karnımızı doyuralım. Evet. Nereye geldik şu an? Karnımızı doyurduktan sonra şimdi Castaways. Castaway diye kafe bar. Avustralyalıların mı? Avustralyalıların şu anda sakin ama burası Birleşmiş Milletler zamanında oldukça yoğun işlem mekandı. Vay be. Çok yoğundu Şimdi yani. sinek avlıyor. Evet, çok yoğundu. Eğlence için her cumartesi günü eğlenceleri falan burada. Canlı müzikler falan. O zamanlar çok müthişti. Ama şimdi Birleşmiş Milletler buradan çekildikten sonra Ne zaman çekildi United States? Birleşmiş Milletler buradan 2017'de son dökülenler. Onlar şu anda Kaç yılında? üyen var burada ama o zamanki gibi Toplam kaç yılında gittiler en son? 99'da 99'dan sonra bir daha terk ettiler komple. 99'da üyen Birleşmiş Milletler. Ha geldi. En son ne zaman ayrıldılar burada abi büyük kalabalık? En son 2016'da büyük grup Suriye tarafına gitti. Ondan sonra burada üyende kalanlar işte ofis personeli bilmem ne, onlar da yavaş yavaş görevi oluyor. biten, kontratı biten gitti. Vay be. Sorsana bir Sezer lokal. Sorry. The beef is coming from Australia? And lokal. Which one? Bana Oh, New Zealand. Pepper beef, avzu beef. New Zealand. pik onlar. Pik onlar. Small. How many gram? 200 maybe. Little. Poquito. Kahvaltılıklarımız geliyor. Feta çizler, domates kuruları. Neymiş? Of. Ayhan baba Domates. hazırlatmışsın yine bir şeyler. Esnaf Vallahi işi. bunlara eğer söylemezsen, izah etmezsen, anlayamazlarsa hiç Değil mi? yani bir şeyleri izah etmen lazım, anlatman lazım ki anlasın. Doğru. Aylin de Ayhan abimizin kızı. Aylin say hello. Maşallah. Afiyetler olsun. Merhaba. Try. Merhaba. Strong. Merhaba Strong. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Seni seviyorum. Şimdi Seni seviyorum. Seni seviyorum. seni seviyorum. Seni seviyorum. Okey. Anca o kadar dönüyor. Şimdi memleketin tek bulunan alışveriş merkezi burası arkadaşlar. Plaza diye geçiyor. Yani bir alışveriş merkezi. Bizim işte 80'li 90'lı yıllara Türkiye alışveriş merkezleriyle tanıştığında yapılan AVM'ler tarzı bir konsepti var. Ortam böyle. Sezer Collection böyle. Bak Aylin'le beraber. Aylin, bir şey soracağım. I wanna ask something. How old are you? Murat hocam, buraya gelmiş Doğu miydiniz? Timur'un ilk ve tek AVM'si. Başka Senin AVM? yerine ben yapayım anonsu. Çok Çinliler güzel oldu yapmış. vallahi. Eskişehir'in Esnaf Sarayı, İstanbul'un Galeryası.
Aynen. Filmler güncel. İçeri yer var mı içeride acaba? Mağaza falan. Money? Ben de bir şey Oh, almak istiyorum. normal. Money no have. İçeride AVM gibi yer mi var yoksa sadece bu dükkanlar mı Ayhan abi? Hadi yürü bakalım. Komple full her taraf. Vay be. İçeriği görebilirsiniz değil mi? Timor Plaza. AVM'nin yemek bölümü, food court. Tabii bu gibi ülkelerde büyük markalar olmuyor. Hep yerel lokantalar falan var. Yöresel yemeklerin satıldığı. Burası mesela bir Doğu Timur esnaf lokantası. Sulu yemekleri falan görüyorsunuz burada. Deniz mahsulü ağırlıklı yemekler. Kalamar var, karides, tavuk sote falan var burada. Patates kızartmaları. Çinliler çok fazla var, Avustralyalılar var, Portekizler var. Burada yine bir lokal esnaf lokantası. Balık, deniz mahsulleri, tavuk, kalamar, karides gibi birçok ürünler yapıyorlar. Vay be. Fiyatlara bakalım. Yemek fiyatları 3 dolar, 4 dolar. En pahalı yemek 4 dolar arkadaşlar menüdeki. Çok çeşit var, çok. Çok ilginç bir yer. Ama şu güzel bir şey benziyor. Domatesli, biberli, böyle kalamarlı. Mantar sote var. Şurada karides var. Buraya devam edelim. Burada ice jelly diyor. Sushici. Bom dia. Todo bien? Apa kabar? Ay, terima kasih. Endonezya da biliyorlar. Hello. Oo. Neler var neler ya. Çok iyiymiş ha, beğendim burayı. Büyük markalardan ziyade burası daha güzel bence. Bonfileler, pizzalar, kaburgalar. Hepsi aynı genelde. Şurada atom var, balık. AVM'nin içerisinde şimdi büyük bir süpermarkete geldik arkadaşlar. Elektronikler, fırınlar, tepsiler, malzemeler. Yalnız fiyatlar da ucuz ha. Tost makinesi 18 dolar. Çok iyi değil mi? Şurada bir mikser var 100 dolar. 32 dolar. Kettle'lar 15 dolar. Dolar olarak satılıyor her şey. Ülkenin biliyorsunuz ki resmi para birimi Amerikan doları. US dollar. Türk markası arıyorum ama cam, porselen falan bulamadım. İlk bulan 100 dolar kazanıyor. Türk falan 100 dolar mı kazanıyor? Evet. Hemen bulayım abi. Markası arıyoruz. Bulamadık henüz. Murat hocam, ilk geldiğinizde böyle marketler falan var mıydı burada? Vardı abi. Sadece süpermarket vardı burada. Parça parça, bölüm bölüm, açı açı AVM'ye çevirmişler. Ama şunu görüyorum, markette her şeyi bulabiliyoruz. İtalya'da olsa. Evet, Avustralya'nın dibindeyiz. Evet. Çok kolay buraya getirmek. Avustralya'da Türkiye'deki herhangi bir markayı gir İstanbul'da süpermarkete, şöyle bir şey seç rastgele, Avustralya'da da onu buluyorsun. Çok Hadi ya. enteresan. Aynen. Olaya bak. Türk ürünü yok burada galiba. Burada henüz bulamadık. Kulağına 100 dolar mı var Murat hocam? Bisküvitlere baktık, yok. Deterjanlara, sabunlara baktık, yok. Zeytinyağlarına baktık, yok. Bal parmak bal olabilir dedi Ayhan abi. Gidiyor orada bakıyor. Kulağına 100 dolar mı var? Sezer'in iddiası da fındık vardır diyor. Türk fındığı vardır. Ödül ne kadar? 100 dolar abi. 100 dolar mı alıyoruz? İlk Türk ürünü bulana 100 dolar ödül. Ben bulurum. Ben fındığı bulsam bulacağım zaten. Fındık yok. Bakıyoruz abi Türk ürünü var mı diye. Nerede bizim Arifoğlu baharat? Kardeşim gel 50-50 kıvırcık. Sezer geç o işi. Soslar falan var burada, baharatlar var. Nasıl alkol fiyatları? Abi alkol fiyatları bak 29-39'a satılıyor. Şimdi şöyle, tüm dünya vatandaşlarına vesaire kıyasladığında Timor-Leste'nin para birimi dolar ve buradaki askeri ücret çok düşük olduğu için bizim dışarıda pahalıya aldığımız şeyleri biz burada ucuza alabiliyoruz aslında mantıken. Evet. Bak mesela Nivea şey var, Rolon var. Oha, 1 dolar lan. Anladın mı? Bunu mesela Malta'da 3-4 dolardan aşağı, 5 dolardan aşağı, Amerika'da aynı şekilde alamıyordum. Askeri ücretin düşük olması bizim işimize yarıyor. Şampuanlar bizim ne kadar? ülkedeki kur gibi. Şampuanlar Bir tane küçük şampuan alalım ya. Saçlarımı yıkayayım akşam. mesela, Neden şey olursa bakalım. O Vinç. yabancı marka. neden şey olursun. Ya abi mesela ben bunun büyüğü nerede? Ha, 4.75. Malta'da alıyordum. 7. 7.5. Burada 4.75. 1 dolar 25 cent diyor. Yapıştır. Mentol. Bir tane alayım şundan abi. Bunu yasak değil zaten. Aynen, bu serbest. 70 milimetre. Yüzlüğü atıyorlar çöpe sadece buranın. Evet.
Bu hafta attılar. Aynen gitti ya çöpe. 4 dolar gitti. Ben şampuan kullanmıyorum. Ayhan abi, Türk ürünü var mı? Bulabildik mi Türk ürünü? Türk ürünü bu markette bulamazsın abi çünkü burası %100 Çinli market. Nerede bulunabilir? Yani Var mı Türk Türk ürünü ürünü- peki? Yandaki Lider markette bulabilirsin. Ne var mesela? Mesela Bonvit, Türkiye'nin Bonvit tavuk Hadi ya. ürünleri, naksını, burgerini bulabilirsin. Ondan sonra zaman zaman Lider grubu getiriyor Türkiye'den. Onlar getiriyor. Türk sosisi vardı geçtiğimiz ay. Hadi ya. Alıyor musun sen geldiğinde? Kadıoğlu vardı. Zaman zaman bir onlar getiriyor ama sürekli gelen bir yer değil. İstediğin her şeyi bulabiliyor musun burada? İstediğin her şeyi bulabiliyor musun derken Yiyecek, mesela içecek şu anda konusunda. ülkede beyaz peynir yok. Evet. Zeytin Portekiz usulü ama çok Sulu tuzlu zeytin. yiyemezsin. Evet. Yağsız Lezzeti zeytin. Değil. Yani bizim Türkiye gibi zengin bir pazar marketi değil. Sen Türkiye'de adım başı istediğini bulursun ama Doğru. burada bulamazsın. Genelde hep ihracat olduğu için ben de bütün ihtiyaçlarımı Avustralya Türk marketlerinden getirtiyorum. Biz burada 30 gün kalabiliyoruz kapı vizesiyle. Evet. 30 dolar ödeyip. Uzatabiliyor muyuz? Uzatabilirsin. Kaç defa? O yani şeyine göre değişiyor. Statüye göre mi? Bana kalırsan ben el atarsam hiç istediğin kadar kalabilirsin. Elimiz kolumuz uzun diyorsun burada. Sana 3 günde sana uzun 6 aylık vize alırım. Peki buraya iş kurmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, gelmek isteyen iş insanlarına destek olur musun? Bilgilerini bırakalım mı senin? Kesinlikle ki istiyorum ki gelsinler çünkü burası yeni ülke. Yani paranın kazanılacağı bir ülke. Gelsinler öyle aydın insanların iş hata yapacak insanlara ihtiyaç var. Senin telefon numaranı mı bırakalım yoksa sosyal medyanı falan mı bırakalım? Hepsini de bırakabilirsin sorun değil. WhatsApp'tan Kim gelirse ulaşsınlar gelsin. sana. Yeter ki sizin gibi böyle cana yakın olsun, Eyvallah. dost olsun. Ben de sınırsız kapılar açık. Şöyle İstedikleri yardımı yaparım. araya girmek istiyorum. Şimdi iş insanları da çok izliyor. Gittiğimiz ülkelerde Türklerle röportaj yapıyoruz 3,5 yıldır. Genelde büyük fırsatlar bu gibi ülkelerdedir. Az gelişmiş ülkelerde. Evet. Zaten Evet. büyük ülkelerde herkes yerini kapmıştır yani. Aynen. Burada market şu anda çok taze, geniş. Özellikle de devlet projeleri, yüksek miktarlarda, büyük paralarla dönen devlet projeleri var. Sağlıklı, kaliteli iş yapıldıktan sonra, hani şunu söyleyebilirim, eğer bir sefer kendini kanıtladıktan sonra bütün devlet projelerini kapma şansı da var. Yolları, bilmem Hepsini neleri alabilir diyorsun. alabilir. Yeter ki kaliteli olsun. Mesela buradan daha önceki yapan firma, ülkenin firması, birazcık da yandaş gavurmana devlete yakın yaptığı yolların hepsi çöktü. Ve taahhütnameyi de yerine getirmek için çok geç. Kaç araba kaza yaptı, kaç can kayboldu. Yani yapılan işin kalite, Doğru. o çok önemli. Kalite düzeyi çok önemli. Kaliteli Bekliyoruz. iş yaptıktan sonra tabii ki olur. Açıklamalar kısmına Ayhan abinin iletişim bilgilerini bıraktım arkadaşlar. Gelirseniz Doğu Timur'a, Ayhan baba burada. Gelmeden önce haber edersiniz. Bu arada gelirken eliniz boş gelmeyin lütfen. Bir Türk bayrağı, Türk bayraksız gelmeyin. Başka işte zeytin, peynir, sucuk. Ben de biliyorsun Bali'de bunların yokluğunu çekiyorum. Ayhan abi çok iyi anlıyorum. Yurt dışında henüz yeni yaşayan bir Türk'üm ama gerçekten yurt dışında bulamıyorsun abi. İşte feta cheese buluyorsun ama beyaz peyniri bulamıyorsun. Aynısını, aynı lezzeti. Zeytin buluyorsun ama aynı zeytini bulamıyorsun. Kesinlikle bulma şansın yok. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Baklava, fıstık. Yani. Ha, ben Mesajı yapıyorum- verdik galiba. Ben yapıyorum ama ne kadar beğenilir ne kadar beğenmez elimden geldiği kadar kaliteli yapmaya çalışıyorum ama her zaman değil çünkü baklava başlı başına Doğru. bir ağır iş. Doğru. Zaman isteyen iş. Sıkıntı yok. Biz Tamam. gereken mesajı verdik diye düşünüyorum. Eyvallah. Eyvallah. Devam edelim. Aynen. Alkol fiyatları ne durumda? Alkol fiyatları şu Lokal içkisi var mı buranın? Efendim? Lokal içkisi. Var. Ne var mesela abi? Lokal içkisi bu buranın bir tür bir ağacı var. Bu ağaçtan çıkan sıvıyla yaptıkları bir alkol var. Var mı burada mesela alkolü görebilir Yok miyiz? onu marketlerde bulamazsın. Onu lokal marketlerde. Ne ismi? Arak falan mı? Arak da var. Genelde birçok yerde arak oluyor da. Evet, arak da var ama bunlar başka bir şey söylüyorlar. Aklımda değil şimdi ama. Sorarım şimdi biraz sonra gideceğimiz köyde bulursun. Şampuan aldım ben. Öyle mi? 1 dolar 25 cent. Şampuanımı çöpe attılar havalimanında. Ha? İçi var, içi orijinal mi? Orijinal mi? Orijinal bence abi. Öyle mi? Aynen. Tanıyorum ben bunu çünkü. Peki. Bak Yani abi. sen- Bir fırtal. Sahte mi oluyor burada Ayhan abi? Ya Çinlilerin olduğu her şeyden ben şüpheliyim abi. Türkiye'de de sahte oluyor ama bazen. Çinlilerin girdiği her markette
Çinlilerin girdiği her marketten şüpheliyim abi. Mesela Endonezya'ya elmalar falan Türkiye'den geliyor. Kiraz Türkiye'den geliyor. Evet. Burada da var meyve grubunda öyle bir şey. Abi buraya geliyor yalnız 4 tane kiraz 3 dolar. 50 dolar Endonezya'da kilosu da. 55 dolar falan. 3 dolar 4 tane kiraz. Of. 4 tane, 4 adet 3 dolar. 3 Paraya dolar bak. abi. Paraya bak abi. Aynen abi. Ben de diyorum ki ya gelin ben sizi götüreyim ülkemiz sizin ülkemizde. Bedava Yiyebildiğiniz bizde. kadar yiyin bir de bir kasa hediye edelim bedava. Ama Çok ilginç. yok. Yok burada bulamazsın. Hep Çin. Çok ilginç ama ya. Alo, buon tarde. Allo bien. Quanto? Berapa? Atam plasta. English. This 15, right? 80. 80. 180. 180. 8. This? Ne satıyorsunuz? Thank you. Obrigado. Bu bilgisayarlar ikinci el mi Ayhan abi? Yok bunlar yeni. Bunlar iPhone'un yenisi. Bunlar ikinci. Sıfır değil galiba. He? Sıfır değiller galiba. Yok bunlar sıfır. Sıfır mı bunlar? Bunlar sıfır. Aa harbiden sıfır ha. Bunlar sıfır. 500 İkinci- dolar çok ucuz. Bunlar sıfır. İkinci el market Colmera'da. iPhone var mı burada? iPhone var yan tarafta. Yan tarafa bakalım abi o zaman. Aynı ekran olacak. Tamam. Var mı Apple burada? Aa çantaya bak. Çantalar çok iyi. Kamera çantası kanka bunlar. Ben şunu mesela seyahat çantası olarak kullanabilirim. Seninki güzel ama şu an. iPhone already close. iPhone already close. You have Ama iPhone Takaka. 13, 14, 15. Ha. No. Kalmamış mı? Yok. Ama şeylerde normal telefon standartlarını bulabilirsin. Bir bakalım abi. Çinlilerde bulabilirsin. Çinliler mi yapıyor bu telefon işini burada? Abi öyle. Şimdi şu adam ilk telefon onarım tamirat işini açan bu tezgahtı. Evet. Şuraya 3000 dolar kira veriyor. Sadece buraya. Paraya bak. Ama bu adam şu gördüğün karşıda spor mağazasının komple sahibi oldu. Hadi ya. Artı bu arka taraftaki telefon aksesuar dükkanının sahibi oldu. Aşağıdaki telefon mağazasının sahibi oldu. Satın almış bildiğin AVM'yi. Aynen ve sadece bu telefon tamir işiyle. Şu çok enteresan. Gelir düzeyi çok düşük. İnsanların minimum aylık geliri 115 dolar, maksimum 150 dolar. Ama herkesin elinde, çoluk çocuk herkesin elinde telefon. Çok ilginç. Ve telefonun kendisi 100 dolar. Tamire getirir, ekranını değiştirir, verir 60 dolar. Vay be. Yani bu kadar mantığın almadığı şeyler. Burada orijinal iPhone satılan Orijinal sıfır. iPhone Yer yok değil mi? bulundu. öyle? Ama genelde Oppo, Ucuz telefonlar. aynen Oppo. Çünkü iPhone pahalı bir telefon burada. iPhone pahalı ama Altın olması mümkün değil. iPhone bulunur, vardır. Karşıda da vardır. Oppo satıyorlar her yerde. Infinity satıyorlar. Şu Vivo. geçersen arka tarafa o Çinli'nin spor mağazası, o da kaliteli bir mağaza açtı oraya. Spor mağazası. Aha. Şu plazanın ticaret Burası mı spor mağazası? yok. Bu ayrısı Aa burası. yani. Orijinal kıyafetler var. Nike ya, Fiyat Sport. Fiyatlar nasıl Ayhan abi? Fiyatlar hiç gelip araştırmadım çünkü ben Bakalım burada mı? kullanmıyorum ama Kontarda. fiyatlarını Oraya. araştırabilirsin. Boss dinero. Boss dinero. La llega. Bu ne kadarmış mesela? La Yazmıyor. llega. Yazmıyor abi. Yazmıyor. How much is that? Aa içindeymiş. The price is $39. 39 dollars. Wow, 39 dolar. Ay değil. Don't. 39 dolar. Evet. Thank you. Terima kasih. Beğenmiş mi seni? Ha, ben de evlenmek istiyorum. Aa, you married too? Ah, really? How old are you? Okay, she's my wife. How old are you? I'm husband. Evlendik abi. I'm so happy. How old are you? How old are you? Dari, what is Dari? How old are you? How I'm old? fine. How Old. about you? No, How old? are you? Like 20, 21, What's your age? 25. Tavı lira. O tavı lira. 25 Oh, to I'm my, yes, 15 years old. 15? Years old. 15. 1-5. Yes. Limon plus. Limon plus 1-5. ya. Yeah. Oğlum 15 15 yaşında. kızla evleniyorduk az daha. Kaç çabuk kaç. Başımız belaya girdi. Limon plus ya. Yes. Kız 15 yaşında, ben de 18 yaşındayım. Yeah.
Bence karıştırıyor İngilizcesi. Zara. 1-5, yes? You. Show me identity. Double shot ya. Yeah. Tinggal 15 ya. İmkanı yok ya 15 yaşında. Olaya bak. I am your father, not husband. Ama yani yazık günah ya. Thank you. Nice to meet you. Mine is You are so cute. my daughter. Böyle bir %30'unu buranın Venezuela'ya benzettim. %30'unu Afrika'ya benzettim. Siz ne diyorsunuz hocam? Evet, kalan kısmı da Malezya yani Evet. Endonezya ve buradaki Mikronezya'daki ülkeler gibi. Zaten Afrika kültürü bu coğrafyalarda hep var. Bir dönem muhtemelen İngiliz kolonisi olduğu için buralara çok fazla Afrika'dan ve Hindistan'dan işçiler getirilmiş, çalıştırılmış buradaki bina yapımlarında, tren yolu yapımlarında. Bir yanda buradaki aborjinler ve işte bu Avustralya denen yerliler, bir yanda Hintliler, bir yanda Afrikalılar ve bunların çiftleşmelerinden, bunların evliliklerinden doğan nesiller. Her birinde biraz Afrika buluyorsun, biraz Hindistan buluyorsun, biraz bu ülkelerin buradaki yaşamın kültüründen buluyorsun. Tamamen bir melez ırk var. Evet, çok karışık ya. Ama bir 20-25 seneye bence Endonezya'yı yakalar gibi böyle gelişmişlik olarak. Avantajları ne? Küçük ülkeler. 1.200.000 nüfusları var. Hızlı gelişiyor küçük Eğer ülkeler. bazı şeyleri doğru yaparlarsa gelişmeleri çok daha kolay. Ama doğru yaparlar mı? Ben Peki çok siz- umutlu değilim. 197 ülkeyi bitirdiniz. En çok nereye benzettiniz burayı? Yani Mikronezya'ya harbiden %100 benziyor mu? Veya ne bileyim Tuvalu'ya, Tonga'ya. Yo, bunlar fakir ülkeler kategorisi. Yani Haiti, Solomon Adaları, ondan sonra Afrika'daki bazı ülkelere benzetebilirsin. Liberya, Fil dişi sahilleri burayı çok geçti, uçtu. Gana uçtu. Ama Liberya ve Sierra Leone, Gine Conakry, Gine Bissau. Gine Bissau mesela Portekiz kolonisi. Gine Bissau ve Timor-Leste'yi yan yana koyabilirsin. Burası çok benzer. Aynen. Ekvatoral Gine, İspanyol kolonisidir ama benzer buraya. Ama onlarda şu anda çok zengin petrol yatakları bulundu ve o yavaş yavaş hayata yansımaya başlıyor Gabon'da, Angola'da. Burada henüz ne diyoruz bu ülkeye gelirken çok zengin petrol yatakları var. Hatta yanında altın var, doğalgaz var ve bunları İngiliz şirketleri, Amerikan şirketleri çıkarıyor. Ama sokağa yansıması var mı? Yok. Yani belli bir zümre bu parayı yiyor. Belirli ülkeler buradan paylarını alıyorlar. Anlattı bunu Ayhan abi de. Ne dedi? %40'ını Amerikanlar alıyor. %20 Endonezyalılar, %20 Avustralyalılar, %20 de Timor'dakilere kalıyor. O %20'nin de %19.9'unu nüfusun yaklaşık %2'si 3'ü yiyor. Kalan %97'ye de milyonda biri kalıyor. Onlar da geçinmeye çalışıyorlar. Bu dünyanın Afrika'daki, fakir ülkelerdeki gerçeği. Maalesef. Bu düzen değişmediği sürece ben çok umutlu değilim. Doğru. Çok üzünlü oldum. Kusura bakma. Yok abi gerçekler ama. Öyle. Bu düzen değişmeden, en azından bu zenginlikler paylaşılmadan 1.200.000 nüfuslu küçücük bir ülkesin. Dünyanın en zengin petrol yataklarından biri var. Ne olman lazım? İsviçre olman lazım değil mi? Çok basit değil mi? Bu kadar büyük bir para ama izin Kaç ver. yıldır seyahat ediyorsunuz hocam? 93'te gittim ilk yurt dışına. 1993. 197 ülke 31. içerisinde şunu diyebilir misiniz? 197 ülke içerisinde şunu diyebilir misiniz? 20 sene önce işte Sırbistan'a gittim. Çok kötüydü. Şu an ultra zenginim. Buna benzer bir ülke. Kore felaket bir ülkeydi. Güney Kore. 20 sene önce. Tayvan dediğin bildiğin Fakirlikte. fakirlik içinde, sokakları çöp. Bugün Tayvan'a gittin mi? Dünyanın en aklın zengin uçuyor. ülkelerinden bir Yani tanesi. En büyük çip Tabii ki üreticisi. çok. Ondan sonra gelenler de yani Malezya. O da mı kötüydü? Çok kötüydü abi. Hadi ya. Senin Komorlarından farkı yoktu Malezya'nın da. Tabii Malezya'da 20 yılda çok değişti. Şu an çok Asya'nın hızlı kalbi büyüyor. ya, Malezya. Vietnam. Çok Son iyi. 20 yılda dünyanın en hızlı gelişen ülkesi Vietnam. Çok hızlı değişiyor. Müthiş bir Dengeler çok çabuk değişiyor. Evet, yeni büyük süper güçler geliyor. Yeni modern ülkeler geliyor. Hızla artıyor. Ama bazı ülkelerin bu yola girme ihtimali çok düşük. Timor-Leste de onlardan biri. Yani aynı Gine-Bissau, Gine-Conakry, Liberya, Sierra Leone kategorisinde yani. Haiti, Solomon Adaları. Bunların daha çok ekmek yemesi lazım. Doğru. Devam edelim o zaman hocam. Hermano, ¿qué es eso? Hermano, Hermano. $1. Tanesi $1. Evet. Bu da $1'mış.
Murat hocam. Nasıl Ne anlaşıyorum kadar ama? bunlar? 1 dolar abi. 1 dolar. Evet, tek kişilik bir porsiyon. Uskumru kadar. Balık satıyorlar böyle yol kenarında. Burada yol kenarında bu şekilde. Kardeşim burada. Hermano, ¿cómo te llama? Meko. Meko. Con gusto. Her şişe 6 tane takıyor. Ortalama 300 gram falan var porsiyonda. 1 dolar. Çok iyi vallahi. Evet efendim. Yavaş yavaş bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Yol kenarında balıkçıyı gördük. Şimdi sıradaki videomuzu çekmek için ayrılıyoruz alandan. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten yorumlarınız çok değerli. Bir önceki bölümde yorumlarınızı okudum. Yine çok ilginç ülkelerle karşınızda olacağım. Bir sonraki ay bomba ülkelere gidiyoruz. Harika 3 tane yeni yer belirledik. Haytola Prodüksiyon biliyorsunuz ki her zaman ilklere imza atmayı, yeniliklere imza atmayı sever. Kendinize iyi bakın. Doğu Timur'un başkenti Dili'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.